Kayıp Atlantis şehri, gerçekler, teoriler ve modern keşifler. İnsanlık tarihi boyunca kaybolmuş uygarlıklar, gizemli olaylar ve çözülemeyen efsaneler her zaman merak uyandırmıştır. Kayıp şehirler, okyanusun derinliklerinde gizlenen bilinmeyen yapılar, açıklanamayan kayboluşlar ve sır dolu anlatılar, tarihin karanlık noktalarında saklı kalmış, bilim insanları ve araştırmacılar tarafından yıllardır incelenmektedir. Ancak tüm bu gizemler içinde Atlantis, belki de en büyüleyici ve en tartışmalı olanıdır. Yüzyıllardır araştırmacılar, tarihçiler ve maceraperestler Atlantis'in izini sürmeye çalışmış, fakat bu efsanevi şehrin varlığına dair somut kanıtlar hala ortaya çıkmamıştır. Atlantis sadece bir kayıp şehir değil, aynı zamanda insanlığın büyük sorularına cevap aradığı bir bilmecedir. Eğer Atlantis gerçekse nerede bulunuyordu? Bu gelişmiş uygarlık nasıl bir yapıya sahipti? Gerçekten büyük bir felaket sonucunda mı yok oldu, yoksa sadece bir efsaneden mi ibaret? Modern bilim ve teknoloji ile Atlantis'in izini sürebilir miyiz? Bu videoda Atlantis'in kökenlerine, tarih boyunca hakkında ortaya atılan farklı teorilere, modern keşiflerin sunduğu yeni kanıtlara ve onun gerçekten var olup olmadığına dair büyük tartışmalara birlikte göz atacağız. Eğer siz de kayıp medeniyetlerin ve açıklanamayan sırların peşindeyseniz, bu videoda keşfedeceğiniz bilgiler sizi şaşırtabilir. Peki, Atlantis hakkında hangi teoriler var? Atlantis hiç var olmadı, Platon'un kurgusuydu. Bugün Atlantis, çoğu insanın zihninde barışçıl, ileri düzeyde gelişmiş bir uygarlık olarak canlanıyor. Ancak gerçekte Platon'un anlatısında Atlantis bundan oldukça farklıdır. Atlantis, erdemli bir toplumun değil, güç ve zenginliğin yozlaştırdığı bir uygarlığın hikayesidir. Arkeolog Ken Feder, Şüpheli Arkeoloji Ansiklopedisi adlı kitabında Platon'un Atlantis'i bir ahlak hikayesi olarak kurguladığını ve bu şehrin teknolojik olarak ileri ama ahlaken yozlaşmış bir medeniyet olduğunu yazar. Platon'un anlatısına göre Atlantis, kibirli, açgözlü ve hükmetmeye meyilli bir topluma dönüşmüştü. Bu yüzden tanrılar onların cezalandırılmasını istemiş ve Atlantis büyük bir felaketle yok olmuştur. Platon'un amacı bir ütopya hayali sunmak değil, tam tersine insan doğasının tehlikelerine dikkat çekmekti. Atlantis, üstün bir medeniyetin nasıl çöküşe sürüklendiğinin alegorik bir anlatımı olarak düşünülebilir. Birçok tarihçi ve akademisyen, Platon'un bu hikayeyi Atina'nın ahlaki erdemlerini öne çıkarmak ve yozlaşmış toplumların kaçınılmaz sonunu göstermek için uydurduğunu öne sürmektedir. Ancak Atlantis'in tamamen Platon'un hayal gücünün ürünü olduğunu gösteren en büyük kanıt, onun dışında hiçbir antik kaynağın bu şehirden bahsetmemesidir. Eğer Atlantis gerçekten var olsaydı, başka tarihçiler, filozoflar ya da coğrafyacılar neden ondan hiç söz etmedi? Örneğin Herodot, Strabon ve Diodorus gibi antik dünyada geniş çapta araştırmalar yapmış tarihçiler birçok eski medeniyeti detaylıca anlatmışlardır. Ama hiçbirinin metinlerinde Atlantis'e dair tek bir kelime bile geçmez. Bu da Platon'un Atlantis'i yalnızca kendi anlatısı için yaratmış olabileceğine dair önemli bir işarettir. Peki, Atlantis'in gerçek bir şehir olmadığı bu kadar açıkken nasıl oldu da bu efsane günümüze kadar canlı kaldı? İşte burada Ignatius Donnelly adında Amerikalı bir yazar devreye giriyor. Donnelly, Atlantis'i modern dünyaya taşıyan kişi olarak kabul edilir. 1882 yılında yazdığı Atlantis, Antik Dünya adlı kitabında Atlantis'in gerçek bir kıta olduğunu ve tüm büyük medeniyetlerin Atlantis'ten türediğini iddia etti. Ona göre Atlantis, bilinen tüm gelişmiş kültürlerin kaynağıydı ve bu kıta büyük bir felaket sonucunda sulara gömülmüştü. Donnelly, Atlantis'in bütün insan uygarlıklarının beşiği olduğu fikrini yayarak bu kayıp şehrin mitolojisini adeta yeniden inşa etti. Ancak bilimsel kanıtlar onun iddialarını desteklememektedir. Ne arkeolojik buluntular ne de jeolojik çalışmalar
Atlantis'in varlığına dair herhangi bir veri sunamamıştır. Sonuç olarak Atlantis'in tamamen Platon'un zihninde yaratılmış bir hikaye olduğu düşüncesi, bilim çevrelerinde en güçlü teori olarak kabul edilmektedir. Ancak bu, Atlantis efsanesinin günümüzde popülerliğini kaybettiği anlamına gelmiyor. Atlantis hala yeni teorilerle, keşif iddialarıyla ve meraklı araştırmalarla insanların ilgisini çekmeye devam ediyor. İkinci Atlantis, Minoan uygarlığının bir hikayesi olabilir. Bazı araştırmacılara göre Atlantis efsanesinin kökeni Girit ve Thera, günümüzde Santorini adalarındaki Minoan uygarlığına dayanıyor olabilir. Minoanlar, Avrupa'nın ilk büyük uygarlığı olarak kabul edilir ve gelişmiş yollar, saraylar ve yazı sistemleri inşa etmişlerdir. Ancak M.Ö. 1600 civarında büyük bir volkanik patlama sonucu bu medeniyet yok oldu. Volkanik kül ve tsunamiler Minoan şehirlerini harap etti ve bu felaket Atlantis efsanesine ilham vermiş olabilir. Üçüncü Atlantis, Antarktika olabilir mi? 1958'de Charles Hapgood, Dünyanın Kaygan Kabuğu adlı kitabında Antarktika'nın bir zamanlar daha sıcak bir iklimde olduğunu ve burada gelişmiş bir medeniyetin yaşadığını öne sürdü. Ancak kıtanın günümüzdeki buzlarla kaplanması bu medeniyetin yok olmasına neden olmuş olabilir. Ancak modern jeoloji ve iklim bilimleri böyle bir kıta kaymasının gerçekleşmiş olamayacağını göstermektedir. Dördüncü Atlantis, Karadeniz tufanının mitolojik bir anlatımı olabilir. Bazı bilim insanlarına göre Atlantis, aslında Mediterranean 5600 yıllarında meydana gelen Karadeniz tufanından ilham alınarak yaratılmış bir mit olabilir. Tarihçiler, Karadeniz'in bir zamanlar çok daha küçük bir tatlı su gölü olduğunu ve Bosforus Boğazı'nın açılmasıyla Akdeniz sularının buraya dolarak büyük bir sel felaketine yol açtığını düşünüyor. Bu olay, Atlantis'in denizin derinliklerine gömüldüğü anlatısıyla benzerlik gösteriyor. Beşinci Atlantis, Bermuda şeytan üçgeninde mi? Bazı teorisyenler, Atlantis'in aslında Bermuda şeytan üçgeninde olabileceğini düşünüyor. Bu bölge birçok gemi ve uçağın kaybolmasıyla ünlüdür. 1970'lerde Charles Berlitz, Bahamalar açıklarında denizin altında yollar ve duvarlara benzeyen yapılar bulunduğunu iddia etti. Bu iddia, Atlantis'in izlerini sürmek isteyenler için büyük bir heyecan yarattı. Ancak bilim insanları tarafından yapılan detaylı araştırmalar sonucunda bu yapıların aslında doğal kaya oluşumları olduğu belirlendi. Yani her ne kadar görsel olarak insan yapımı gibi dursalar da jeolojik süreçler tarafından şekillendirilmiş doğal oluşumlardı. Bu tür iddialar Atlantis'in gerçekten var olup olmadığına dair tartışmaları daha da alevlendirdi. Bazı araştırmacılar bu tür keşiflerin Atlantis'in bir zamanlar var olduğuna dair kanıt sunabileceğini düşündü. Ancak bilimsel çevreler böylesine büyük ve gelişmiş bir uygarlığın hiçbir somut kalıntısının bulunamamasını önemli bir engel olarak görmeye devam etti. Günümüzde Atlantis'i arama çalışmaları, Atlantis'in gerçekten var olup olmadığını araştıran birçok arkeolog, tarihçi ve su altı araştırmacısı bulunuyor. Gelişmiş uydu görüntüleme teknolojileri, sonar taramaları ve derin deniz keşifleri bu kayıp uygarlığın izlerini sürmek için kullanılıyor. Ancak günümüze kadar Atlantis'e ait hiçbir somut kalıntı bulunamamıştır. Son yıllarda okyanus tabanında yapılan araştırmalar büyük ilgi gördü. Özellikle Akdeniz, Karayipler ve Atlantik Okyanusu'nda yapılan taramalar, deniz tabanında bazı yapı benzeri oluşumlar bulunduğunu ortaya çıkardı. Ancak bu yapıların doğal jeolojik oluşumlar mı yoksa kayıp bir uygarlığa ait kalıntılar mı olduğu hala netleşmiş değil. Bazı araştırmacılar Atlantis'in izlerini sürmek için eski haritaları ve mitolojik anlatıları bir araya getirerek yeni teoriler geliştirmeye devam ediyor. Antik çağlara ait bazı metinler Atlantis'e benzeyen şehirlerden bahsediyor. Ancak bu tür metinlerin doğruluğu her zaman tartışmalı olmuştur. Peki,
Atlantis gerçek mi yoksa bir mit mi? Sonuç olarak Atlantis'in gerçekten var olup olmadığı kesin olarak bilinmiyor. Bazı araştırmacılar Atlantis'in tamamen kurgusal bir anlatı olduğunu ve Platon'un ahlaki bir ders vermek için bu hikayeyi uydurduğunu düşünüyor. Onlara göre Platon'un anlatısında geçen olaylar ve karakterler sadece bir metafor olarak kullanılmış olabilir. Bu görüşü savunanlar, Atlantis'in büyük bir ahlaki çöküşün ve tanrıların gazabının bir temsili olduğunu ileri sürüyorlar. Diğerleri ise Atlantis'in gerçek bir medeniyete dayandığını ancak zaman içinde efsaneleştiğini iddia ediyor. Belki de Atlantis gerçekten de büyük bir felaket sonucu yok olmuş ve zamanla mitolojik bir anlatıya dönüşmüştür. Özellikle Minoan uygarlığının aniden ortadan kaybolması ve volkanik patlamaların büyük yıkımlara sebep olması Atlantis efsanesiyle bağlantılı görülen olaylar arasındadır. Atlantis'in var olup olmadığı sorusu sadece tarihçiler ve arkeologlar için değil, aynı zamanda insanlığın geçmişini merak eden herkes için önemli bir muamma olmaya devam ediyor. Eğer bir gün Atlantis'e dair somut bir kanıt bulunursa, bu sadece tarih anlayışımızı değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda kadim uygarlıklar hakkındaki bilgimizi de kökten sarsabilir. Ancak şu an için elimizde kesin bir kanıt bulunmadığından Atlantis hala bir efsane olarak kalmaya devam ediyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Atlantis gerçekten var olmuş olabilir mi? Eğer öyleyse, sizce hangi teoriler en mantıklı görünüyor? Bilim insanları Atlantis'i bulursa, bu tarih anlayışımızı nasıl değiştirebilir? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın. Eğer gizemli konuları seviyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.